Evet değerli takipçilerim, bugün fırın neden pişirmez şikayetini anlatacağız size. Birçok kullanıcımızdan bu şikayeti alıyoruz. Ustam benim fırınım pişirmiyor, yani ne yaparsam yapayım. Ön ısıtma yapıyorum, işte derecesini ayarlıyorum. Ne yaparsam yapayım benim fırınım güzel pişirmiyor. İstediğim gibi pişirmiyor. Şimdi bu şikayetiniz varsa ilk önce yani kesin arıza vardır diye bir şey demiyoruz. İlk önce müşteriye şunu söylüyoruz biz. Fırınımızı kullanmadan önce mutlaka ön ısıtma yapmanız lazım. Yani nedir? Fırınımız şu anda içi soğuk. Hiç yiyeceğimizi, pişireceğimiz şeyi atmadan önce 150 veya 180 dereceye bu şekilde ayarlıyoruz. Alt üst rezistans ta konumuna alıyoruz ve yaklaşık 10-15 dakika bir ön ısıtma yapıyoruz. Yani daha fırınımız boşken, içerisine hiçbir şey koymadan önce, pişireceğimiz yiyeceği koymadan önce bu şekilde yaklaşık 10-15 dakika bir ön ısıtma yapıyoruz. Yani fırınımızın içerisini ısıtıyoruz. Ondan sonra fırınımızın yiyeceği koyup hangi derece ve hangi fonksiyonda pişireceksek ondan sonra o dereceye alıyoruz. Yani ön ısıtma dediğimiz işlemi mutlaka yapmanız lazım. Hiçbir zaman ne pişirirseniz pişirin. Bu hamur işi olabilir, normal yemek olabilir. Fırın soğukken fırına herhangi bir şey konmaz. Önce ön ısıtma yapacaksınız. Ondan sonra bu işlemi yapacaksınız. Bir diğer sebepleri, ilk önce buna bakacaksınız. Eğer ön ısıtma işlemini yapıyorsanız, usta evet ben ön ısıtmasını yapıyorum ama ön ısıtmasını yapmama rağmen yine benim fırınım pişirmiyor. O zaman da şöyle, fırınımızı ön ısıtma için açtığımız zaman şuna dikkat etmeniz lazım. Şimdi rezistansımız, iki tane rezistansımız vardır fırında. Alt rezistans ve üst rezistans olarak. Şimdi üstteki rezistansımız bu şekilde ısınıyor mu diye şöyle elinizi böyle yanaştıracaksınız. Isısını veriyorsa, bir de altta rezistansımız var. Alta da bu şekilde elliyorsunuz. Isı almanız lazım. Bu şekilde ısıyı alıyorsanız bu demek oluyor ki bizim rezistanslarımız çalışıyor. Yani rezistanslarımıza bir problem yok. Demek ki başka bir yerde bir sıkıntımız var. Yani rezistansta az ısıtayım, çok ısıtayım gibi bir özellik yoktur. Rezistans ya ısıtır ya ısıtmaz. Ama bir diğer sebep de şu olabilir. Eğer ki almış olduğunuz fırının kullanılan rezistansın wattları vardır. Yani gücü. Eğer ki wattları düşükse, o yüzden de bu da pişirme süresini uzatabilir. Yeteri kadar iyi pişirmiyor olabilir. Ama daha önceden böyle bir şikayetiniz yoktu. Usta ben yıllardır kullanıyorum. Benim fırınımda böyle bir şikayetim yoktu. Benim şikayetim yeni başladı diyorsanız, o zaman da dediğim gibi alt üst rezistansınız eğer ısıtıyorsa, bir diğer sebebimiz de buradaki ayarlamış olduğumuz termostattır. Yani bu termostatın görevi nedir? Biz koyacağımız, yani koyduğumuz ürünün hepsinin belli bir pişirme süreleri ve dereceleri vardır. Şimdi eğer ki bu termostatımız, yani derecemiz bozuksa, şimdi biz 150 dereceye ayarladık ama o bozuk olduğundan dolayı erken otomatik yaparsa, yani 150'ye almamıza rağmen bu 70 derecede 60 derecede otomatik yaparsa ne olur? Rezistanslarımızı artık ısıtmayı durdurur. Otomatiğe yaptığı zaman, termostat devreden çıktığı zaman artık rezistanslarımız ısıtmaz. Isıtmayacağı içinde içerisindeki ısı da düşük olduğu için bu sefer ne olacak? Koyduğumuz ürünü pişirmemiş olacak. Bir diğer sebep de, şimdi o termostatımızın ucu vardır. Yani fırınımızın şöyle şu an çalıştığı için şurada mesela bu modeli bizde burada, yani şunun ucu fırınımızın içerisine takılıdır. Eğer ki temizlik falan yapmışsanız, o ucu yerinden çıkartıp da rezistansa özellikle değiyorsa, üst rezistansımıza değiyorsa, o zaman doğal olarak rezistanstaki sıcaklığı hemen alacağı için erken otomatik yapabilir. Ona dikkat edin. Yani temizlik yaparken onu yerinden çıkartıp çıkarmadığınıza dikkat edin. Şöyle buradaki demir tel gibi böyle uzun bir teldir böyle. Fırının içerisindedir. Isıyı o hisseder. Ona göre otomatik yaptırır.
Eğer ki temizlik yaptığınızda dediğim gibi o yerinden çıkardıysanız o normalde gövdeye takılıdır. Yani fırının iç ısısını normalde hissederek otomatik yapması lazım. Eğer onu yerinden çıkartıp özellikle rezistansa yakınsa veya rezistansa değiyorsa doğal olarak bu sefer hemen otomatik yapacağı için içerisi istediğimiz kadar ısınmayacak fırınımızın. Ondan dolayı da ısınmayacağı için koyduğumuz yiyeceğe ne yaparsak yapalım pişirmeyecek yani. Ona dikkat edin. Eğer böyle bir şikayetiniz varsa, pişirmiyor şikayeti, o termostatımızın çubuğunu kontrol edin. Yerinde mi değil mi? Hani oradan çıkmış mı çıkmamış mı? Eğer yerinden çıkmamışsa dediğim gibi bu sefer termostatımızın kendisi bozuk olabilir. Yani pişirmiyor şikayetiniz varsa fırınınızda bunları kontrol edin. Muhtemelen bunların birinde bir sıkıntı vardır.